Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelimiz var arkadaşlar. Çok güzel diyorum. Gerçekten yaza damgasını vuracak harika bir modelimiz var arkadaşlar. İstediğimiz her şeyde kullanabileceğimiz, yapılışı kolay, görüntüsü ise bir o kadar güzel olan modelimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen sizlere modelimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın harika duruyor. Yaparken de çok büyük bir zevkle yapacağınızdan ben eminim, çünkü ben çok severek yaptım. Umarım sizler de severek, beğenerek yapacaksınız arkadaşlar. Modelimizin ön yüzünden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Hemen arkasını göstermek istiyorum. Arkadan da görüntüsü böyle bu şekilde. Evet, hemen hazırsanız modelimizi yapmaya başlayalım. Hepimize kolay gelsin. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Kanalımıza abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız zilimize tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hep birlikte hazırsanız modelimizi yapmaya başlayalım. Evet, ben yine her zaman olduğu gibi çok az bir lastik yaptım. Çok az bir ilmek attım şişimin üzerine. Sizler de hazırsanız hemen devam edelim. Modelimiz 7-7-7 olarak devam ediyor arkadaşlar. 7 ilmekten bir model çıkartıyoruz. Evet, ilk ilmeğimi boş alıyorum. Hemen başladım. İpim karşıda. 1 2, kenar ilmeğimle birlikte 3 4 5 6, bakın 6 tane ilmeğimi ördüm. Bir tane daha örüyorum. 7 tane düz ilmek yaptım arkadaşlar. 7 tane düz ilmeğimizi yaptık. Şişimizin üzerine bir defa doladık. 2 ilmeği yer değiştirmeden hemen olduğu gibi düz olacak şekilde ördük. Arkasından hemen 1 2 3 4 5 2 4 6 7 tane ilmeğim kaldı. 2 4 6 7 tane ilmeğim. Yanlış olmasın diye tekrar sayıyorum arkadaşlar. 2 4 6 7 tane ilmeğimiz var. Yine şişimin üzerine doladım ve 2 ilmeği bir arada alarak tek ilmek halinde ördüm. Geride kalan 1 2 3 4 5 tane ilmeğim var ve ikisini bir arada aldığım ilmeğimle birlikte 6, doladığımla birlikte 7 tane ilmeğim var arkadaşlar. Şimdi geride kalan ilmeklerimin tamamını düz olarak örmeye devam ediyorum. Modelimizin ilk sırası bu şekilde kuruldu arkadaşlar. Evet, kenardan 2 4 6 7 tane ilmeğimi ördüm. Şişimin üzerine doladım. Daha sonrasında 2 ilmeğimi bir arada alarak 7 tane ilmek daha yaptım. Daha sonra şişimin üzerine tekrar doladım. Bakın, ikisini bir arada aldığımız ilmeğimizle birlikte 7 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Onun dışında değil. Modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız arkadaşlar. Şimdi bu sırada bütün ilmeklerimizi ters alarak bütün sırayı tamamlamamız gerekiyor. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim arkadaşlar. İkinci sıramızı ve arka yüzümüzü ters olarak ördük. Hemen ön yüzüne geliyorum. Ön yüzüne geldiğimde kenar ilmeğimi boş aldım. Hemen yanından ilmeklerimi düz olarak örmeye başladım. Kenar ilmeklerimi düz olarak ördüm ve bir önceki sırada şişimin üzerine doladığım ilmeğimin yanına geldim ve 2 tane ilmeği örmeden bıraktım. Bakın, 2 tane ilmeğimi örmeden bıraktım. Hemen iç taraftan şişimi içinden takıyorum. Şişimin üzerine ipimi attım ve ikisini bir arada çevirerek ördüm. Bakın. Daha sonra şişimin üzerine doladım. O ilmeğimi ördüm. Düz olarak örüyorum. İpim bu arada sürekli karşıda. Şişimin üzerine doladım. Biraz önce 2 ilmeği bir arada aldığım ilmeklerimi devam ettirerek yine 2 ilmeğimi bir arada alıyorum. Aradaki ilmeklerimi örüyorum ta ki bu kenara gelinceye kadar. 2 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi yine bu kenarda yaptığım ilmeğimin aynısını burada yapıyorum. Bakın, 2 tane ilmeğim var. İçinden şişimi taktım. Doladım ve ikisini bir arada ördüm.
Daha sonra şişimin üzerine doladım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Şişimin üzerine doladım. 2 ilmeğimi bir arada toplayıp çıkarttım. İpimiz sürekli karşıda. Evet, sıramızı, 3. sıramızı bu şekilde çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3. sıramızda bu şekilde çıktık. Hemen 4. sıramız ve arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi bir önceki sırada olduğu gibi ters olarak örüyoruz. İpimiz kendi önümüzde olacak şekilde. Evet. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim arkadaşlar. Şişimizin üzerine doladığımız ilmeklerimiz de bunlara dahil. Hiçbir şekilde ipimiz karşıda olmuyor. Kendi önümüzde örüyoruz. Böyle. Sıramızı tamamladık. Modelimiz bu şekilde görünmeye başladı. İpimi öne alıyorum. İlk ilmeğimden başladım. İlk ilmeğimi boşaldım. Hemen yanından düz ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Ta ki burada daralttığım ilmeklerimin yanına gelinceye kadar. Yine 2 tane ilmeğimi bıraktım ve şişimin üzerine doladığım ilmeğimi gördüm. Bunları birazcık esnetiyorum. İçinden şişimi takıp ikisini bir arada alıyorum. Düz olarak ördüm. Tek seferde çıkarttım ve tek ilmek yaptım. Şişimin üzerine doladım. Şişimin üzerine doladım. 1, 2, şöyle 3, 4, 5 tane ilmek oldu arkadaşlar, bakın. Daha sonrasında 2 ilmeğimi yine bir arada aldım. Ve 2 tane ilmeğim kaldı gördüğünüz gibi. Onları biraz önce bu kenarda yaptığımız gibi, burada yaptığımız gibi ikisini bir arada alacağız. Şöyle bu ikisi. İç taraftan şişimi takıyorum. İkisini bir arada çıkartıp tek ilmek haline getiriyorum. Şişimin üzerine doladım. 1, yanındaki 2, 3, 4, bir daha şişimin üzerine doladım. 5 tane ilmeğimi de bu şekilde ördüm. Geride kalan ilmeklerimin ise tamamını düz olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde devam ediyor. Arka yüzüne geldiğimizde ilmeklerimizin tamamını bir önceki sıralardaki gibi hepsini ters olacak şekilde örüp sıramızı çıkıyoruz. Arka sıramızı bu şekilde tamamladık. Modelimizin yine ön yüzüne geldik arkadaşlar. Ön yüzüne geldiğimizde yine ilk ilmeğimi boş alıyorum. Düz ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Bakın artık daraltma yapmadım. Bu sırada daraltma yapmıyorum. Hemen olduğu gibi ördüm. Şişimin üzerine tekrar doladım. Daraltma yapmıyorum ama şişimin üzerine doluyorum. Dikkat edin. O daha sonrasında ortada 5 tane olan ilmeğim var. Sıfırdan başlayıp 5 tane yaptığım ilmeğim var. Hemen o ikisini bir arada alıyorum. Burada daraltma yapmıyoruz. Şişimizin üzerine dolayıp iç tarafta daraltma yapıyoruz. İlmeklerimizi burada kesmeye başlıyoruz. Daha sonrasında ortadaki ilmeğimi ördüm. Şimdi burada 2 tane ilmeğim var kenarda olduğu gibi. Hemen onları iç taraftan şişimi takıp o ikisini ördüm. 5 tane ilmeğim, şu anda 3 tane kaldı. Burada ise bir önceki alttaki 7 tane ilmeğimden 2 tane kaldı. Onları olduğu gibi düz örerek sıramda devam ediyorum. Şişimi doladım. 2 ilmeğimi bir arada aldım. Artık ortadaki ilmeklerimizi daraltıyoruz. Bir tane düz ördüm. Kenardaki 2 tane ilmeğimi de yine diğeri gibi içeriden alıp tek ilmek yaptım. Şişimin üzerine doladım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüp sıramı çıkıyorum. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Modelimizin arka yüzüne geldiğimizde arka yüzündeki ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Arkada hiç başka bir işlem yapmıyoruz. Son 2 ilmeğimi de ördüm. Yine modelimizin ön yüzüne geldik arkadaşlar. Devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi her zaman olduğu gibi boş alıyoruz. Daha sonrasında kenar ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Ta ki ortadaki modelimizin
Son 3 ilmeğini görene kadar. 5 taneydi, şu anda 3 tane kaldı. Yine şişimin üzerine doluyorum. Ortadaki ilmeğimle sağ taraftaki ilmeğimi yer değiştiriyorum arkadaşlar. Bakın. Yer değiştirdim. Ortadaki ilmeğimi sağa aldım. Sağdaki ilmeğimi de ise ortaya aldım. Daha sonrasında solda kalan ilmeğimle 3 ilmeğimi birleştirip tek seferde düz olarak örüp çıkarttım. Yine şişimin üzerine doladım. Birleştirdiğim ilmeklerim var. Bunları ve diğer ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şişimin üzerine doladım. Ortadaki ilmeğimle sağdaki ilmeğimi yine yer değiştiriyorum. Sol taraftaki şişimi arka taraftan getirdim ve yer değiştirdim. Hepsini soldaki ilmeğimle birlikte hepsini iki şişimde ortak topladım ve tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine dolayıp diğer ilmeklerimle birlikte örüyorum arkadaşlar. Tamam, düz olarak ördüm ve ilk modelimi bu şekilde tamamladım. Şimdi hemen arka yüzüne geliyorum ve bütün ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Birinci modelimizi bu şekilde tamamlamış olacağız bu sıramızı çıkınca. Son ilmeğimi de aldım ve sıramı çıktım. Evet, birinci modelimizi bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Hemen ikinci modelini üstüne kuralım. İlk ilmeğimizi yine boş alıyoruz. Kenardan arkadaşlar hemen göstereceğim. Bitirdiğim modelimin ilmeğini bakın. Bitirdiğimiz modelimizin ilmeği şuradan da gösterebilirim. Bu ilmeği görene kadar ilmeklerimizi örmeye devam ediyoruz. Şimdi hemen o ilmeğimi gördüm. Kenar ilmeğimi gördüm. Şişime doladım ve iki ilmeğimi bir arada topladım ve çıkarttım. Tek ilmek olarak ördüm. Devam ediyorum. Şimdi bu ilmeğimi örüyorum. Bakın ortada iki tane ilmeğimiz var. Sağ taraftaki ilmeğimi ördüm. Şişime doladım. Sol taraftaki ilmeğimi ikisini bir arada aldım. İkisini bir arada aldım. Daha sonrasında ilmeklerimi tek tek örmeye devam ediyorum. Burada arkadaşlar bir model daha yapmamız gerekiyor ama artık burada bir model yapmaya yerimiz yok. Çünkü kenar ilmeğimiz geliyor. Normalinde ilmeklerimiz devam etseydi burada yeni bir modeli bu şekilde kuracaktık. Şimdi hemen geri kalan ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz. İkinci modelimizde bu şekilde ilk sırasını kurmuş olduk. Yine modelimizin arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı çıkalım arkadaşlar. Evet, sıramı tamamladım. İkinci modelimizin ikinci sırasına geldiğimizde ön yüzündeyiz. Düz ilmeklerimi örmeye başladım. Evet, şunu söküyorum. Burada şimdi sol tarafa doğru açıldık ama şimdi sağ tarafa da açılacağız. Bakın iki tane ilmeğimiz var. Dilerseniz ikisini yer değiştirin. Böyle tek tek alın. Bu şekilde ikisini bir arada alın. Daha sonra şişin üzerine doladım ve diğer ilmeğimi ördüm. Şişimin üzerine doladım. İki ilmeğimi yer değiştirmeden bir arada aldım. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Şimdi yine bir önceki sırada artırdığım, yani bir ilmek çıkarttığım ilmeğimin yanına geldim ve iki ilmeğimi gördüm. İkisini yer değiştiriyorum. Soldakini sağın önünden aldım. Şişimin üzerine doladım ve düz olarak ördüm. Yine şişimin üzerine doladım. İki ilmeğimi bir arada ördüm. Yer değiştirmeden ördüm arkadaşlar, bakın. Devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi burada düz olarak örüp sıramı çıkacağım. Evet. İlmeklerimiz devam ediyor. Bu aradaki ilmeklerimiz arkadaşlar 7 tane oluncaya kadar çoğaltmaya devam ediyoruz. Alt sırada olduğu gibi. Evet. Sıramızı tamamladık. Hemen ön yüzüne bakalım arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 7. ilmeklerimizi
hemen yapacağız. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Yanındaki ilmeğimi ördüm. Şişimin üzerine doladım. Ve burada 5 tane ilmeğimi ayırıyorum. Bakın 6 ve 7 kenara gelecek. Şimdi hemen bu ikisini bir arada alıyorum arkadaşlar. Şişimin üzerine doladım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Daha sonra bu 2 tane ilmeğimi yer değiştiriyorum. Tıpkı kenarda oldukları gibi. İkisini bir arada örüp çıkıyorum. Burada 2 tane ilmeğim var bakın. Bu 2 tane ilmeğim aşağıdan geliyor ve bunları artık yok etmiyoruz. Onlar 2 tane sabit kalıyor. Şişimin üzerine doladım ve o 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine şişimin üzerine doladım. 2 ilmeği bir arada aldım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. 2 tane ilmeğim var. Hemen o ikisini yer değiştiriyorum. Soldaki ilmeğim sağa geçti. İkisini bir arada aldım. Şişimin üzerine doladım. 2 tane ilmeğimi ördüm. Şişimin üzerine doladım ve burada hemen tek taraflı modelimi kapatmaya başladım. Düz olan ilmeklerimi, yani kenar ilmeklerimi de olduğu gibi örüyorum. Evet, ikinci modelimizi kapatmaya başladık. Hemen arka yüzüne geliyorum arkadaşlar. Arka yüzünden biliyorsunuz bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, ters sıramızı tamamladık. Hemen ikinci modelimizin de bitirilişini göstereceğim. Devam ediyoruz. Artırmamızı kenardan yapmıştık ama artık yavaş yavaş göbeğe yaklaştığımız için alt sırada olduğu gibi içeriden alacağız arkadaşlar. Şişimin üzerine doladım. 3 ilmeğim var bakın. Ortadaki ilmeğimle sağdaki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Daha sonra soldaki ilmeğimi de ekleyip üçünü bir arada tek seferde çıkartıyorum. Şişimin üzerine doladım. Diğer düz ilmeklerimi örüyorum. Yine şişimin üzerine doladım ve 3 tane ilmeğim var. Ortadaki ilmeğimi sağdaki ilmeğimle yer değiştiriyorum. Soldaki ilmeğimi de yanlarına katıp 3 ilmeği bir arada alıyorum. Şişimin üzerine doladım. Diğer düz ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Yine şişimin üzerine doladım. Buradaki ilmeğimle ortadaki ilmeğimle ikisini yer değiştirip, bakın bu kenarda 3 tane almıyoruz arkadaşlar, 2 tane alıyoruz. Ve yarım modelimi de bu şekilde yapmış oldum. İkinci modelimi de bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Evet, çok güzel bir model oldu. Büyük modelimi tekrar göstermek istiyorum. Yapmak isterseniz bence çok güzel. Gördüğünüz gibi çok da kolay. Yani muhakkak videoyu izlediğiniz mi öğreneceksiniz arkadaşlar. Büyük modelde daha kendini gösteriyor modelimiz. Evet arkadaşlar, başka güzel modellerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.